Evet dostlar, herkese merhaba. Saatlerimiz şu an 02.14'ü gösteriyor ve birazdan biz İstanbul'a doğru hareket edeceğiz. Bu videoda çok özel bir aracı konuk ediyoruz. Aracımız Scania Bluestream R560. Peki nedir önemi? Hemen ondan bahsedeyim. Ülkemizde sadece bir adet bulunan bu araç emsallerine göre oldukça fazla donanıma sahip. Bir de üzerine sınırlı üretim, yani toplamda 200 adetlik olunca da bizim için de iyi bir içerik olacağını düşündük. Aslında aracın hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse ilk sahibi bu araca sahip olabilmek için bayağı uğraşıyor. İşte Scania Türkiye'nin o dönemki üst düzey yöneticileri ve hatta İsveç vatandaşı olan eşi bile devreye giriyor. Sonuç olarak da aracı ülkemize getiriyorlar. Hatta o dönemlerde çekilmiş üzerinde tarih saat bilgisi olan fotoğrafları da ekranın şu köşesine veya bu köşesine bırakıyorum. Tabi araç ilk olarak Ankara Ağır Vasıta, yani İzmir'deki Ankara Ağır Vasıta'nın showroom'una çekiliyor. Şu an görmüş olduğumuz fotoğraflarda zaten orada çekilmiştir diyelim. Tabi daha sonrasında araç önce Rize'ye, oradan da Düzce'ye giderek el değiştiriyor. Son olarak da Erçal Trucks bünyesine araç katılmış oluyor. Tabi araç hala Erçal bünyesinde bulunuyor arkadaşlar. Biz de bu fırsattan istifade ederek aracı çekmek için İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Bu arada buradan Erçal Trucks ailesine teşekkür ediyorum. Bu denli özel bir aracı çekmemiz için bize vesile oldu. Tabi bu şirketin ismini birçok yerde illaki duymuşsunuzdur. Şu an ticari ağır vasıta satış alanında hem ticari hacmi hem de tesis büyüklüğü alanında Türkiye'de bir, Avrupa'da ise ikinci konumda yer almaktadır. 1930'lu yıllardan günümüze kadar her geçen gün müşteri memnuniyeti odaklı olarak büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Yıllık ortalama ise de 5000 adetlik araç satış sirkülasyonu ile hizmet vermeye devam ediyor. Evet, lafı daha fazla uzatmadan İstanbul'da aracın yanında görüşmek üzere. İyi seyirler. Arkadaşlar Bluestream serisi özel bir seridir. 200 adet ve sınırlı bir şekilde üretildi. Görmüş olduğunuz araç ise de banttan inen 15. araç olarak gelmektedir. Peki Bluestream serisinin özellikleri nelerdir? 1. Arkadaşlar metalik mavi renkte geldi ve tasarımcılar gri, pembe ve siyah renklerinde ve üzerinde Bluestream yazan güzel bir kuşak aracın üzerine yerleştirdiler. Onun dışında plastik aksamlar da yine kabin renginde geldi arkadaşlar. Tabi içeride anlatacağım ama işte deri direksiyonlar, ahşap direksiyonlar, daha sonra deri iç mekan, ekstra buzdolabı hacmi vesaire birçok özelliklerde barındırmaktadır arkadaşlar. Onları da içeride bahsedeceğim. Tabi aracın biliyorsunuz ki araç 560 beygir olarak V8 olarak gelmektedir. Tabi V8'de neler var aslında onlardan bahsetmek istiyorum. Tabi V8 ile beraber bu araca ne gibi özellikler de eklendi Bluestream serisiyle beraber, onlardan da bahsedelim. 1. Arkadaşlar araç V8 ile Bluestream olduğu için çelik jant geldi. 2. Arkadaşlar yanlıklarda yine V8 olduğu için ve Bluestream olduğu için standart olarak gelen özelliklerden diyebiliriz. Depolarımız 550 artı 600 litre olarak toplamda 1150 litrelik bir hacme sahiptir depolarımız. Yine şöyle gelecek olursak lastiklerimiz ise de Michelin olarak geldi. Tabii bu o dönemlerde Michelin veriliyor ama açıkçası bilmiyorum. Hani bu konu hakkında pek bir bilgiye sahip değilim. Anti-splash özellikli bir lastiktir. Buradaki görmüş olduğunuz kanallar sayesinde yağmurlu havalarda sular kabine veya aynaya, cama değil, direkt sağ ve sol tarafa giden özellikli bir lastiği vardır diyebiliriz. Tabi Bluestream serisine geri dönecek olursak arkadaşlar ön ve arka lambalar ise de direkt led şeklinde geldi. Ondan da bahsedelim. Ve son olarak ise de biliyorsunuz ki araç V8 olduğundan dolayı da ön
taraftaki ızgaramız da siyah renkte geliyor. Tabi Blue Stream serisinde 500, 560, 620 ve 730 beygirlerinde geliyordu arkadaşlar. Araçta 12 ileri bir şanzıman bulunmaktadır diyebiliriz. Overdrive şanzıman olarak geçmektedir bunun ismi de. Kısaca bundan bahsedebiliriz aracın dışından. İçeride görüşmek üzere. Arkadaşlar aracın iç mekanına geldiğimiz zaman ise de bize oldukça konforlu ve premium hissi yaratacak güzel bir iç mekan geliyor arkadaşlar. Öncelikle direksiyondan başlamak istiyorum. Arkadaşlar direksiyon deri artı ahşap karışımda çok güzel tasarlanmış ve ince hatlarla aracın üzerine yapılmış bir direksiyon. Bu da yine bu görmüş olduğunuz direksiyon Blue Stream serisinde standart olarak gelmektedir arkadaşlar. Onun dışında tabi bu direksiyonun bir farklı versiyonu da var. Yani ahşabın daha açık tonda olanı da var. Onu da yine ben ekranın sağ veya sol alt köşesine bırakmış olacağım. Onu da görmüş olun kesinlikle. Tabi daha sonrasında deri koltuklardan ve deri iç mekandan bahsetmek istiyorum. Aslında V8 biraz koyu tonlarda yapılan, yani iç mekanın ambiyansı koyu tonlarda olan bir araç. Yani o yüzden biraz daha fazla premium havası katıyor arkadaşlar. Deri. Arkadaşlar koltukların ikisi de deri. Koltuklarda her ikisinde soğutma ve ısıtma özelliği bulunmaktadır. Ve bu iki deri koltuk gerçekten çok güzel his uyandırıyor. Tabi aslında aracın neresine dokunursanız dokunun deri. Yani sol kapı tutamaçları, kolçaklar, zemin, aracın direksiyonu komple deri şeklinde gelmiş arkadaşlar. Tabi bir ekstra olarak ise de bu araç ekstra Blue Stream serisinden dolayı yalıtımlı arkadaşlar. Yani şöyle hemen gösterecek olursak camımızı az bir şey indiriyoruz. Camımız çift cam olarak geliyor arkadaşlar. Tabi bundan dolayı da ses ve ısı yalıtımı sağlanıyor. Ekstra olarak ise de kabinin duvarlarında da ekstra bir yalıtım sistemi bulunuyor arkadaşlar. Böylelikle ısı ve ses gibi her şey sıfıra inmiş oluyor. Yani kapılar kapalı, camlar kapalı, dünya ile ilişkiniz sıfır. Tabi direksiyondan bahsettik. Şu ön panelden bahsetmedik. Hemen buradan devam ediyorum. Ya ince ayrıntılara girmeyeceğim. Neden ince ayrıntılara girmeyeceğim? Zaten hepinizin kullanmış ve bilmiş olduğu şeyler. Sağdan başlıyorum. V8 logomuz var arkadaşlar. Ekstra olarak ADR şalterimiz ve alarm sistemimiz bulunmakta. Bu alarm sistemine bastığımız zaman, yani tuşumuza bastığımız zaman arkadaşlar dışarıda araca herhangi bir müdahale olduğu zaman hani nasıl araçlarda oluyor? Bip 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 ötüyor. Aynısını ötüyor diyebiliriz. Tabi burada iç aydınlatma lambalarımız da bulunmakta. Araçta bir double tape var arkadaşlar. Yine Blue Stream serisinde ve V8 olduğundan dolayı bu ekranda aracın üzerinde gelen ekstralardan bir tanesi diyebiliriz. Aracımız bu arada gördüm retarder kolu. Retarderli tabi şekilde geliyor araç. Olmazsa olmaz diyebiliriz V8'lerde. Arkadaşlar ön panele gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi geniş bir ekran var. Ve V8 logosu da oradan ben buradayım diye haykırıyor diyebiliriz. Aracımız 321.284 kilometrede şu an. Ve büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. Tabi Blue Stream olduğundan dolayı büyük ekran geliyor arkadaşlar. Yani bu araç 2014 model ve bu özellikler gerçekten bulunmaz nimet diyebiliriz kesinlikle. Yani onun dışında size buradan anlatabileceklerim, kapı perdelerinden bahsetmek istiyorum. Tabi şöyle bir perdelerimiz var arkadaşlar. Bu perdelerle birlikte de içeriği zifiri karanlıkta yapabiliyorsunuz. Dolaplarımız var arkadaşlar. Bu araçta çift buzdolabı mı diyeyim artık bilmiyorum ama tek hazneli olarak geliyor. Tek kapaktan açılıyor arkadaşlar. Onu da ben direkt şöyle çekeyim. Maksimum 16 kiloluk bir. Zaten burada da yazıyor maksimum 16 kilo alıyor. Şöyle 2 adet buzdolabımız da bulunmakta arkadaşlar. Yani yatağımız tabi Blue Stream serisi olduğu için biraz daha farklıdır arkadaşlar. Daha yumuşak, daha artık yaylı konforunda diyebiliriz. Arkamızda da zaten şundan bahsedeyim. Arkadaşlar birçok araçta biliyorsunuz zaten Euro 6 normlarıyla beraber sesli konuşma komutu geldi. Tabi bu sesli konuşma komutu standart olarak geldi. Tabi o zamanlarda 2014 senelerinde ise de bu opsiyon olarak Blue Stream serilerinde sesli konuşma özelliği geldi arkadaşlar. Bu da yine ekstra Blue Stream serisinin özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Arkadaşlar sağ tarafa geldiğimiz zaman ise de yine burada bir özel Blue Stream yazısı görüyoruz. Limited Edition, sınırlı sayıda üretildiğini gösteren bir güzel bir tasarım yapmışlar. 0.15
banttan inen 15. araç olduğunu göstermekte. 200'de 15. 200 adet üretildi. Banttan inen 15. araç Türkiye'ye geldi diyebiliriz. Şöyle hemen açalım. Yine bu V8 ve Blue Stream'e özel bir opsiyonda geldi arkadaşlar. Evet dostlar, bizden bu kadar. Biz bu araçta çok güzel bir gün geçirdik. Aracı da çok beğendik. Zaten özel seri olduğundan dolayı beğenilmesi imkansız. Bizden bu kadar. Umarım aracı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Buradan tekrardan Erçal Trucks ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.